Berker Bey şey soracağım ya. Bir arkadaş söyledi de bunlar DC şarj olurken klima falan açılamıyor mu? İçinde mesela diyelim ki gittik ve DC şarjdayken işte orada kafe, restoran falan yok. Aracın içinde bekleyeceğiz. Klimayı kullanamıyor muyuz? Kullanabilirsiniz. Öyle mi? Kullanılamıyor demişler de. Ön iklimlendirme yapabiliyorsunuz ayarlayıp öncesinde. Evet. Peki bu yeni gelen araçlardan mı? Yani şey var mı? Uzaktan erişim bunda Uzaktan açık. erişim yok şu anda. Şu an EQE ve EQS modellerine uzaktan erişim yapabiliyoruz. Mercedes Mi'yi kullanabiliyoruz. Yaprak dönüş çapını bir denersin bir yerde. Hani Bir kavşaktan sana göre nasıl, dönüyorum. iyi mi? Süspansiyonlarına bir hani böyle hafiften. Burada soldan, kavşaktan soldan yukarı Konacı'ya doğru çıkacağız. Evet. Evet. Orada deneyelim. Ayağımla Yani frenden şey- çektiğim an çok hızlı yavaşlıyor. Rejen Onu rejenerasyonu şu anda güçlü de. Onu normal anda moda tavan veya yüksekliği azami gayet iyi. moda alabiliyorsunuz. Yani daha fazla Güzel frenleme ya da daha duruyorum bayağı yine de iyi. Mesafede karışlar var en son. 25 santim var. 20 santim. Şey tek pedal sürüş var. tek pedal yapılabiliyor, evet. Şu anda güçlü reküperasyon seçili. Azami Yani tamamen reküperasyon. duruyor mu frende? Yani yolun durumuna göre tamamen hani durma olmayabilir. Yine fren ihtiyacı olabilir. Buradan sağa Can da sağ olsun. Normalde tek pedal sürüşte tamamen durabilmesi Evet. gerekiyor ama bilmiyorum. Yani tek tabii. pedal sürüş özelliği yok ama dediğim gibi reküperasyon modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Buradan 3 modu mu var acaba? 4 modu var aslında. 4 modu. Bir normal, Akıllı. evet, normal, güçlü, azami ve akıllı. Evet. Akıllı da aracın önü boşken süzülme yapıyor. Herhangi bir rejenerasyon devreye girmiyor. Ama eğer aracın önünde bir araç varsa ona göre frenlemesini yapıyor. Ya da sinyal verdiniz, sola sağa döneceksiniz. Kendisi yine rejenerasyon yaparak yavaşlatıyor aracı. Akıllı dedi. Bunda Şu an peki güzel. adaptif sürüş sistemi var mı ACC? Adaptif yok. Adaptif yok. Normal sabit cruise kontrol var, hız sabitleyici. Adaptif yok. Adaptif daha sonradan Mercedes Store ülkemizde kullanıma sunulduğunda ücretli olarak yüklenebilecek. Mini gibi. Dümdüz devam edeceğiz. Yani donanım var ama yazılım olarak sonradan yüklenilebilecek. Nasıl? Bu mesela şu çukurlar şeylerde. Yumuşak şeylerde verdim. hiç Ben rahatsız buradan hep değil, fena geçtiğim değil. için. Evet. Mesela ben bu güçlüden bunu düşürebilir miyim? Şu arkada kulakçıklar Artılar, var. eksiler. Evet, ona bastığınızda normale geçiyor. Sol taraftaki kulakçığa bastığınızda da azamiye geçiyor, arttırabiliyorsunuz. Tamamen kapatılabiliyor Normal. mu? Yok, kapatılmıyor. Evet. Evet, şu anda normalde. Evet, şu an ayağım çekti çekti. Evet. Önden çekişli değil mi Önden bu çeker. araç? Arka koltuklar ön koltuklara göre biraz daha yukarıda Yukarı. konumlandırılmış. Altındaki pilden kaynaklı sanırım, Evet. bataryadan kaynaklı. Şap tüneli Şeyi çok kalın. hemen hemen şey. Aşağıda. Yani evet. Spor direksiyon. Volvo'dan çok aşağıda. Biraz küçük Volvo'ya ama. göre. Volvo'da bayağı bir yüksek. Aynen şap. Buradan sola doğru yukarı, evet. Market yönünde. Arkası da yüksek olduğu için cam açıklığı yüksek. O ayna, dikiz aynası rahat. Çünkü Peugeot'da mesela biraz dardı. Aracın arkası özellikle yani hem baş mesafesi hem diz mesafesi çok Çok geniş çok iyi. ferah. Hı hı. Aynen. Hem koltuklar yukarıda olduğu halde çok iyi. Mesela dünkü Peugeot E3008'de bu arkası fastback tarzında olduğu için şu cam daha dardı. Böyle daha klostrofobikti. Bunun ekranları da çok çok daha iyi ona göre bence. Uzun yolda evet. Daha Ekranlarda bir de hani okuma Punto. rahat yapıyorsunuz. Evet, puntolar büyük. Ses Kullanımı sistemi kolay. Ses sistemi gelişmiş ses sistemi olarak ha geliyor. şey yok. Karman Aracda. kardon Evet. veya Bizde Burmester diye geçiyor. Ama Burmester sistem yok şu anda standart donanımdaki araçlarda. Genelde tek paket olarak geliyor zaten. Sonra döneceğiz. Peki bunda bazı elektrikli araçlarda olduğu gibi hani bin D'ye al git o değil. Start var değil mi? Start Tabii, stop var. Start stop tuşuna basıyoruz. Bazı araçlar frene bastığınızda çalışıyor. Evet. Herhangi bir butonu yok. Bunda start stop tuşumuz var. Basıyoruz çalışıyor, basıyoruz pardon. duruyor. Görmedim. Yo denemiş oluyoruz daha iyi. Ama yine de Şeyi deniyoruz. Peki Apple CarPlay kablosuz mu kablolu? Kablosuz. CarPlay, Android Auto kablosuz olarak bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bardaklığın ön tarafında kablosuz şarj bölümü de var. Telefonunuzu da orada kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz.
Yani o bizim yerimizden Bir de şeyi söyleyeceğim. Mesela navigasyon falan Evet. kendini çok yaşa. Kendi navigasyonu var. Kendi aracın navigasyonunu güncellemeyi biz kendimiz USB ile yapıp yükleyebiliyor muyuz yoksa servise mi gelmek zorundayız? içinde. Yani serviste yapılması gerekiyor. Güncelleme USB ile yükleniyor. Hani yazılım varsa kendiniz de yapabilirsiniz bağlayarak. Güncellemeler bölümünden yazılımı yükseltebilirsiniz, güncelleyebilirsiniz. Ama tabii o güncellemeler servise gönderildiği için serviste yapılması gerekir. Anladım. Ya işte uzaktan erişimin o faydası oluyor. Yani Doğru. onun için şeye Getirmene gelmeye gerek kalmıyor. Evet. O şu anda belli modellerde sunuluyor. Peki eski modellerde gelecek diye satılanlara verilmedi ya hani o problem çözüldü mü? Şu an için bir şey yok. Çözüm onunla yok ilgili mu? de. Evet. Aynen. Bir O belirtilen bir şey müşteri yok. çok eleştirdi orada. Evet. Nasıl isterseniz. Normalde sola dönüyoruz ama yukarı Bir çıkayım o şey derseniz. kasası geçme Tamam. eventürün oradan dönersem. Orada bayağı bir çukur ve kasisler var ya. Yaprak direksiyon hissiyatı nasıl? Hani sertliği, yumuşaklığı. Ne çok yumuşak ne çok sert. Ha, güzel yani. Bir rahatsız Evet, edici yok. bir durum yok. Hani böyle tam elimizden kaybolup İnceliği, böyle kalınlığı bir nasıl? kalın. Kalınlığı güzel yani bence. Öyle tam geliyor. AMG Evet. direksiyonmuş. Evet. Şu an konfor modda kullanıyoruz aracı. Yine 4 sürüş modu var. Eco, Comfort, Sport. Bir de Individual, kişiselleştirilebilir. Spor modu aldığınızda biraz daha direksiyon sertleşiyor. Evet. Araç tepkileri Tabii, haliyle. artıyor, direksiyon Peki sertleşiyor. biz diyelim ki seçtik şeyde sportta tekrar aracı bindiğimizde normalle mi başlıyor yoksa spor bizim seçtiğimizle mi? Şöyle konforla başlıyor yine. Yine Aracı normalle tekrar başlıyor. çalıştırdığınızda. Ama individual alınca Seçenek olarak onu ayarlayabiliyorsunuz. Yani şöyle aracı sporda bıraktınız, tekrar çalıştıracaksınız. Size soruyor. Önceki sürüş modu spordu. Sporla devam edelim mi, konforda mı başlayalım diye. Onu ayarını yaptığınızda soruyor. Devam edelim bak, derseniz buradan sporda döndü. devam kediyi de ediyor. böyle dönüyorum burada. Yani profil ataması yapılabiliyor. Profil gibi değil. Sadece o sürüş modunu ilk başta soruyor ona Evet. cevap veriyorsunuz. Aynen. Yani ama en son ayarlamadan bu işte şekilde ben kullandınız, o şekilde devam edeyim diye evet soruyor. diyelim ki ben ve eşim ayrı ayrı profil atadık. Ben bindiğimde ona göre, o bindiğinde ona göre başlama olmuyor. Şu an olmuyor. Evet. O işte Mercedes Mio olan araçlarda profil Evet. atayabiliyorsunuz. Peki koltuklar şey mi? Hafızalı mı? Evet, 3 hafızaya kadar Ha, iyi. hafızalı önler. Isıtma da var aynı zamanda. Direksiyon ısıtma da var herhalde. Direksiyon ısıtma yok bu araçta. Yok. Sadece Bak, koltuklarda. linkindeki Evet. gibi. Ya işte bunları ama arıyor insan. Şimdi muadillerinde oluyor ya onu Evet. arıyor insan. Volvo'da da var. Volvo'nun iç hacmi daha dar. Bu araçlar elektrikli araçlar çok sessiz olduğu için Her şeyi Ha, duyuyorsun. evet Ses yani değil. yoldaki yuvarlanma sesini bile duyabiliyorsun eğer asfalt biraz pütürlüyse. Virajı da çok kötü yaptılar ya. Yolu o kadar sonradan Ama yaptılar. mesela bazı araçlarda camlar çift cam, yalıtım alt yalıtımı biraz daha iyi falan onlar tabii ki sesi daha azalıyor. Şu anda şeritleri okuyor, burada gösteriyor. Sinyal vermeden çıktığınız zaman hem Yine. direksiyon titretip uyarı veriyor hem de şeride sokuyor. Onu da yine açıp kapatabiliyorsunuz ayarlarda. Kör nokta uyarı sistemi var, şerit takip sistemi var. Çarpışma önleme uyarı sistemi var. Onlar standart olarak sunuluyor. Zaten bizim Arka araçlarda. koltuklarda koltuk Standart ısıtma var mı? Arkalarda yok. Yok. Sadece önlerde. Kamera arka kamera falan. Geri görüş kamerası var. Var. 360 yok, derece geri görüş var. Ha, Evet. Geri görüş kamerası var. Ön arka park sensörü var. Grafik olarak aracın etrafını gösteriyor sensörler. Görüntü olarak ama sadece arka Canlı kamera. verme. Evet. Açılabilir şey var. Cam tavan, Cam tavan sunroof var. Perde açılıyor mu hepsi? Baştan sona? İki parça şeklinde açılıyor. Arka cam sabit kalıyor. Hı, ön açılıyor sadece. Şöyle bir daha çektiğim zaman da ön cam açılıyor. İsterseniz havalandırma şeklinde, isterseniz de bu şekilde açabiliyorsunuz. Bak bu ayrı bir ferahlık katıyor. Bu şekilde de açılıyor. En son açılma şekli bu. Açık olunca daha ferah. Evet. Değil mi? Daha... Mağazaya gidiyorum. Bir de kışın şey oluyor, klimayı da açmana gerek kalmıyor. Evet evet. istiyor Yani biraz. biraz daha insan kendini daha Tabii. aydınlık hissediyorsunuz. Otomatik algılıyor. Bazen Evet. algılamada durumda olabilir. Yani Ha yakın olduğunda mı açılıyor bu kamera? Evet, yani ışıklara geldiğimizde, durduğumuzda, Durduğumuzda. eğer çok yakınsak, mesela en öndeysek, bazen göremeyebiliyoruz ışıkları rahat bir şekilde. Burada geniş açılı kamerayla
ışıkların durumunu gösteriyor ekranda. Bunu gösteren kamera da aynanın arkasında, camın üstünde. Anladım, güzel. Kaç tane modu var? Koltuklar, Sürüş modu mu? Evet. 4 mod var. Ekonom. koltuklar deri değil herhalde, değil mi? Ortası süet, kenarları deri, evet, suni deri. Evet, Yani gerçek suni deri. deri. Ha, hakiki deri. Bunların renk opsiyonu oluyor mu koltukta? Elektrikli versiyonlarda şu anda tek renk bu şekilde siyah, kırmızı dikişli geliyor. Ambiyans aydınlatması var mı? Ambiyans Şu aydınlatma da var. Evet, Hmm. 64 farklı renkte ayarlanabiliyor. Şöyle göstereyim size. Buradan, şuradan istediğimiz rengi 64 renge kadar seçebiliyoruz. Ya da şöyle çok renkli seçenek oluyor. İşte alt Müzik farklı renk, sesine üst göre farklı falan mı? renk gibi arada böyle geçişler yapabiliyor. Aynı zamanda rengin parlaklığını da ayarlayabiliyorsunuz şuradan. Şöyle aydınlatmaların şiddetini, ışık parlaklığını açılabiliyor. Yani hava karanlık olduğunda daha rahat anlaşılıyor. Şu an pek. Şimdi şeyler Şimdi direkt start stop tuşuna basmamız yeterli aslında. kendisi Kendisi parka alıyor. alacak. Evet. Şu anda mesela vitesteyiz. Basın tuşa. Şu anda otomatik olarak Parka parka aldı aldı, ve el frenini çekti. çekti. Hı hı. Peki biz diyelim ki burada D'deyken frene bastık. Otohold var mıydı pardon bu arada? Auto hold var, evet. Otohold'dan dolayı duruyor. Ben kapıyı açtığımda P'ye geçiyor mu Tabii. yoksa? Ha, Güvenlik amaçlı. Geçiyor. Eğer araç vitesteyse evet. kapıyı açtığınız anda yine el frenini çekiyor ve P'yi alıyor. Güvenlik amacıyla. Peki yokuşlarda falan bunun dışında başka yapmamız gereken bir şey oluyor mu? Yok. Aynı şey geçerli yine. Ayağınız frendeyken aracı stop ettiğiniz anda zaten P'yi alıp el frenini çektiği için herhangi bir sorun olmuyor. Ama şimdi Ama normalde yokuşta ışıkta durdun ya. Tamam. Yapma. Otohold olduğu için frene bastığında Kendi- tam Auto hold var. çektiğinde ayağını frenden duruyor araç. Geri Evet. kaymıyor. Şöyle göstereyim onu da isterseniz. Çalıştıralım aracı. Kemerinizi de takmanızı rica edeceğim. Çalıştıralım. D'ye alalım. Biraz kullanalım aracı. Evet. Biraz ileri alalım. Tamam, şimdi duralım. Durduk. Işıklarda duruyoruz. Yokuşta duruyoruz. Frene tam Olabilir. bastın değil mi? bastı. Şimdi şu anda hold devrede değil. Ayağınızı kaldırın frenden hafifçe. Kendisi gitmeye başlıyor. Frene biraz daha sıkı basın. Burada hold yazdı. Çıktı. Şu anda hold'a geçtik. Kaldırabilirsiniz ayağınızı. Şu anda yokuş aşağı, yokuş yukarı Duruyor. olmamız El fark freni etmez. çekiyor. Evet. Şu anda hold'da. Siz hafif gaza dokunana kadar aracı O bu hold'da şekilde duracak. sabit tutuyor. Evet. Peki şeyde kaputta pardon yaprak sen sor. Yok son. Amortisörlü mü kaput yoksa şeyli mi? Amortisörlü. Mandallı mı? Ha. Amortisörlü. Tamam. Direkt hani Direkt bastığınızda yine park alıp el freni alıyor. İsterseniz park tuşu zaten var burada. Hani aracı stop etmeyeceksinizdir, duracaksınızdır araç çalışırken. Kendiniz P'yi alıp yan tarafta da el freni tuşu var. El freni tuşuna basarak el frenini çekebilirsiniz. Efendim şu nerede? Şurada hemen en Ha, solda. şu, Evet. Çekmeli ve basmalı. Çekmeden ne oluyor? Çektiğiniz zaman el frenini Tamam. bırakıyor. Bastığınız zaman da el frenini çekiyor. Şu anki genel ortalaması ne tüketimin? Bakalım. Hani bu normalde test aracı yüksektir muhtemelen. Şu anda 17.8 kW 100 kilometrede tüketimi. Son sürüşümüzü gösteriyor Son mu? sürüşümüzdü bu. 11 kilometre kullanmışız. Anladım. Kısa sürüş normal. Toplamda 1620 kilometrenin ortalaması da 19.9 kW olarak gözüküyor. 70 kW net batarya olduğuna göre Evet, 70.5 yaklaşık 350 km. 350 gibi şu anki değere göre ama Evet. tabii işte Sizin kullanımınıza göre değişir o. test aracı olduğu için genelde bir de performansı da Hem kullanılabiliyor. kısa sürüşler oluyor Kısa testler sürüşler oluyor, evet. hem de biraz yükleniliyor falan. Yani Dolayısıyla 16-15 kilowattla düşürülebilir. Tabii sizin kullanımınıza Şehir bağlı daha içinde, bile tabii. düşebilir. Evet, Evet. şehir içinde. Kaput otomatik mi açılıyor yoksa buradan aşağıdan? Kaput burada mandalı var. Mandal. Mandalını açıyoruz. Orada yine ön tarafta mandalı var. Onunla beraber açılıyor. alt plastikler biraz trim sesi yapar gibi. Ama iç hacim çok güzel. Şarj hem AC hem DC kapalı. olmamış olabilir Gölge yapmıyor. Yani içten yanmalı gibi. Evet, Yani yani normalde bunu farklı bir kapatmış şey. olur. Mesela BMW'de kapalı bu. Volvo'da kapalı, hatta Volvo'da de var. Buna şey de kalmamıştır. Yalıtıma gerek yok bunda. Elektrikli motorun sesi yok. Ama şıklık olarak güzel gözüküyor. Evet yani böyle bir metali kapatsanız. Yani 2,5 milyon para veriyorsun ama işte dedim ya hepsinde bir eksiklik, bir fazlalık. Mesela bunun hacmi çok iyi. Arka hacim var ya acayip yani. Geniş. Yat yuvarlan yani. Ama
maalesef bazı özellikler o işte mesela uzaktan erişim olsa o kadar çok faydalı şeyleri var ki. Ekran kalitesi falan çok iyi. Şurada tuşlu şeyler. Multimedya. Şeyin içi sert şey değil. Yani bir kaplama yok. Buralar şık, güzel. Yani buralarda biraz sert plastik ve trim, sanki arkalarda trim sesi olabilir. Buraların hissiyatı güzel. Koltuk ayarı falan buradan yapılıyor. Bu arada Continental lastikler var. Eco Contact 6 SSR 19 inç ama run flat herhalde değil mi? Bagajı da Bagajı altta da var herhalde. Şeyi var, evet. Bayağı bir baksana. aşağı koymak için evet. Alt kademeye geçiyor mu bu Bir alt şey? kademesi Ha, yok, bu şekilde. Şurada yok değil mi? Şurası. Bu bölümü kullanabiliyorsunuz. Bunun Ama altına düz olması inemiyoruz. da iyi. Evet, Çok güzel. yükleme açısından rahat oluyor. Şarj Şey kabloları. güzel ya, Şarj bagajı büyük kabloları geniş. var. Güzel. Çıkınca bir de koltuklar yatıyor falan. Koltuklar Şeyde yatabiliyor. açıklığı da, bagaj açıklığı da iyi. Elektrikli bagajımız var. Şeyler de ayakta yatıyor. açabiliyoruz. Koltuklar Koltuklar yatabiliyor. yatıyor. Yatıyormuş.